Değerli izleyenler, World of Condos'un sunduğu Tayland'da yaşam ve yatırım programının ilk bölümündeyiz. Bundan önce Şeyda ile Tayland yatırım ve yaşam üzerine zaten birçok konudan bahsetmiştik. Hatta geçtiğimiz günlerde geçmişten günümüze diye bir Tayland programında sizlerle paylaştık. Olabildiğince Tayland'la alakalı, Tayland'da yaşam ve bu kapsamdaki bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz ve farklı içeriklerle birlikte oluyoruz. Tabii bunları biz anlatırken farklı bir bakış açısı, hem bakış açısını sevdiğim hem hayatla alakalı düşünceleri severek dinlediğim bir konuğum var bugün. Gülşah Dilek. Abla hoş geldin. Hoş Nasılsın? buldum, sen de hoş geldin. Asıl biz hoş geldik. Bizi Evet, ağırladın siz bugün. geldiniz, Çok güzel hoş oldu. geldiniz, sefalar Çok getirdiniz. mutlu olduk. Ben dediğim gibi daha önce çok fazla video çektim, anlattım, Evet. paylaştım. Hı hı. Bugün senden dinlemek istiyoruz. Tamam. Aslında seni dinlemek istiyoruz. Tamam. Çünkü senin bir yolculuğun var. Daha önce buraya gelmek Evet. istediğin, planladın. Şeyda ile konuştun, Evet. buraya geldin, biz tanıştık. Evet. Bir sürecin oldu. Evet. En başından başlayalım. Tayland'a gelirken buraya nasıl karar verdin? Neden Tayland diyeyim? Çünkü farklı ülke seçenekleri de vardı aslında Var, belki. Düşündüğün, vardı. planladığın. Var da yani. Tayland başlangıcı senin için nasıl oldu? Bence ilk ekonomik olarak çok uygun olduğunu fark ettiğim için Tayland kazandı. Yoksa Yunanistan vardı, Portekiz vardı, bir takım Avrupa ülkeleri de vardı. Pasif gelirle oturma izni veren, emeklilik vizesiz, teknik olarak başka isimler de söylüyorsunuz. Ben aklım ona erdiği için söyleyeyim. Ama bir TL gelirinin Euro'ya çevrilip Avrupa'da bir vaat vermek hükümete, kaldı ki bir de yerleştikten sonra geçinebilmek riskliydi. Çünkü kurun oynaklığından sebep kendimi garanti altında hissedemeyebilirdim. Ama Tayland'da gelince oralardan ev de alamıyordum. Sadece pasif gelirimi beyan edip bir oturum, işte emeklilik vizesi adı altında. Ama buraya döndüğümde, yani bakmaya başladığımda, fark ettiğimde ev de alabileceğimi, kira gelirimin iyi olabileceğini, işte Türkiye'den beyan edeceğim gelirin sabit kur, çok oynak değil çünkü Tayland bahtıyla TL, böyle daha garantide hissettirdi, daha güvenli hissettirdi liman olarak. Tayland bu şekilde tercih edildi. Peki senin şu anda bulunduğun varyasyonda hem buraya belli bir oranda yatırım yaptın, beraberinde de burada bir oturumun var. Evet. Onunla alakalı emekli vizesinden faydalanıyorsun şu an. Evet. Peki bu süreçle alakalı Tayland'a gelirken ben burada yatırım yapayım, emekli vizemi alayım dediğin süreç içerisinde, çünkü benzer durumda olan kişiler nasıl bir yol izleyecek, sen nasıl bir yol izledin? Bu konuda da hani evdeydin, Türkiye'deki evindeydin, Evet. şu an buradasın, buradaki evindesin. Oradan buraya geçişi bize nasıl paylaşabilirsin? Tayland dedik, karar verildi. Nasıl bir araştırma içindeydin, belki ondan Hep bahsedebilirsin. YouTube. Oradan YouTuber'ların ya da benim gibi gelmiş, hani YouTuber sonradan mı olmuş bilmem, neyse işte bütün videolarını hatmettim yani. Ama tabii net bir şey elde edememiştim aslında. Biri öyle derken öbürü başka bir şey anlatıyor. Biri bir şeyden çok memnunken öbürü ondan nefret etmiş falan. Bir kafalar karışık orada. Sonuç itibariyle ama karar verildikten sonra o karar aşaması tabii Evet. ve tabii dolayısıyla imkan. Şimdi imkan olmayan birine anlatmayacağım bunları. İmkanla doğru orantılı olarak Instagram'da ben ilk seni gördüm. Yani ilk derken sizinle tanışmamızdaki ilk seni gördüm. Ya bana böyle biraz güven aşıladın nedense, bilmiyorum. Sevdim seni yani. Teşekkür Böyle ederim. tertemiz, aklı başında, öbürleri gibi böyle bir şey değildi yani. İşte yazdım. Sonra hemen Şeydacığım arayayım müsaitseniz dedi. Olur dedim, sevinirim. Çünkü öbür birine yazmıştım, danışmanlık ücretimiz şu kadar. Ya tamam kardeşim, bir önce derdimi anlatayım da sen de ona göre bana fiyat ver yani. Sizin tabii o aşamadaki samimiyetiniz, sıcak temasınız muazzamdı. Ben uçuşlarda herhalde bir aptallık etmişim. Direkt uçuş fark etmemişim. İşte köpeklerim nasıl uçacak? Bir de o var, onlar da tekne gelmedi mi aslında buraya? Nasıl uçuracağım? Oradan oraya olmaz. Biri yaşlı, biri genç, çok heyecanlı. Ama daha dediğim gibi o 20 dakikalık telefon görüşmesinde uçuşum, çocuklarımın nasıl geleceği, alacağım evin fiyatı, kaça kiraya vereceğim, hiç de 20 dakikada her şey hallolmuştu. Ve ben ilk önce kendim atladım geldim. Bir kokladım, havaya baktım. Ne var ne yok. Ne var ne yok, olur mu olmaz mı? 20. günün sonunda dönüş biletimiz vardı. Dönmek istemiyorum yani. Gitmek istemiyorum. Biliyorum, hatırlıyorum. Ama çocuklar var ve mecburen gideceğim. Bir de bu
Nano vize kuralları o arada bir değişkenlik göstermişti. Hiç gitmek istemediğim halde mecburen gittim ama çok şükür ki geri geldim ve 5 ay mı oldu? Yok. 4 ay mı? 4 ayım bitti şu an. Buradayım. Evet, ama ortalama planladığın işte 5 ay artık. Yarım Evet yıllık evet, gibi bir ondan süre önce de içerisinde. bir ay işte burada 20 gün kaldım. Döndüm, orada bir ay sürecimi hallettim. Çocukların işlerini hallettim. Bir iki mülk satışımı gerçekleştirdim. Arabama kadar bırakıp geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peki iyi ki geldin mi sence? İyi ki geldim. Tamam, detayları gene konuşacağız. Konuşuruz. İyi ki geldim. Şunu sormak istiyorum. Buraya geldiğinde buraya gelecek birçok insan gibi yaşayacak ev tipleri var. Bir villada Evet. yaşayabilirler. Senin de böyle bir sürecin oldu. Oldu, Onunla evet. alakalı Evet. deneyimini, tecrübeni de merak ediyorum. Çünkü insanlar da büyük ihtimalle merak ediyordur. Evet. Kimler için uygun olabilir? Çünkü daha önce bir villada yaşıyordun. Oradan çıktın ve bir kondominyuma Evet. yerleştin. Kendi dairen. Evet. Bunu yapmanın sebebi neydi sence? Yani kimler villayı sence tercih etmeli? Çünkü köpeğin olduğu için de onlar için bir sosyal ortam arayışı mı? Kendi yaşam konforun için mi? Yani Bundan onların bahseder bu misin? bahçeli, müstakil hayata son 5 yıldır alışık olmalarıydı. Beni tek müstakil bir villada yaşamaya iten konu onlardı. Yoksa ben gerçekten hayatını küçültmüş, işte 1+1 evde de çok rahatlıkla yaşayabileceğimi bildiğim bir kişiyim ama onlara zorluk olmasın, işte alışıklar, aç çık gel falan filan. Ama sonra neden dedim bu kadar kira ödeyeyim ki, ben bir ev daha alayım, kendi evimde oturayım. Onlar da dedim bir şekilde alışacaklar. Daha önce biz Hürrem'le büyük olanla da yaşadık apartman dairelerinde. Hera'da ilk geldiğinde biz bir apartman dairesindeydik. Biraz benim de tembelliğim açıkçası, aç gitsinler gelsinler. Hadi Gülşah, bu kadar kirada ödeme, artık sevdiğinde kalacaksın da Allah'ın izin verdiği müddetçe. Kondoya gelişimde öyle oldu. İyiyiz şimdi. Onlar da alıştılar. Sabah akşam çıkıyoruz. Çok güzel bir bahçemiz var. Onlarla gezebildiğimiz arkadaşları oldu. Hürrem'in bir de şeyi var. Love story'si var. 3 gündür bir şeydeler. Flörtleşiyorlar falan. Ay. İyiyiz yani. Peki onlar açısından da Tayland'ı değerlendirelim. Şimdi bazen veterinere gitme ihtiyaçları oluyor, Ya, duş almaları evet, gerekiyor. evet. Bir köpeğin Tayland'da yaşadığı süreç ve onunla alakalı ne paylaşabilirsin, ne söyleyebilirsin? Yani Yani ben istediğin zaman ulaşabiliyor musun? Veteriner hizmet, sağlık hizmeti sence köpekler için nasıl? Muazzam bir Şeyda'yla da konuşmuştuk. Onun da gözleri dolmuştu. Sen de hatırlarsın, belki kapıya kuş geldi de Evet. hastaneye götürdüm, işte egzotik veteriner kliniği vardı. Parayı ödediğim halde kuş öldü, tam çıkacakken paramı iade ettiler yani. Manevi olarak da çok dürüstler ve akademik olarak da aldıkları eğitim bence gayet iyi. Çünkü çok iyiler maşallah. Veterinerlerden memnunuz. Hayvanlar için çok refah, ferah içerisinde yaşayabilecekleri bir yer burası yani. Süper, şahane. Buraya gelmek isteyenlerin aslında hayatında büyük bir değişiklik yapmaya Tabii. gittikleri bir yolculuk Tabii. var ve karar süreci. Sen Tabii. kendi açından bunu tabii ki değerlendirdin. Evet. Burada senin hayat vizyonunla, senin düşüncenle buraya gelecek kişinin nasıl bir karara varması lazım ki evet benim için Tayland doğrudur demesi gerekiyor sence? Şimdi bana bunu soruyorsan dürüstçe, Evet. bu benim verdiğim bir akılla olacak bir şey değil. Kesinlikle, çünkü herkesin hayatı farklı. Şimdi ben kime akıl verebilirim burada? O son noktaya gelmiş artık. Gidecek bir yere. Evet. Artık bilmiyorum nereye. Burası olabilir, başka bir yer olabilir, bilmiyorum. Şimdi biz Tayland'da olduğumuz için Tayland'ı konuşuyoruz. Ama bugün mesela bir sabah yazı okudum. Carl Gustav Jung söylemiş bunu. Dünya demiş, yaşaması gereken hayatı yaşayamayan ve acı çeken insanlarla dolu. Ama bunun nedeni dünyanın acımasızlığı değil, insanların potansiyellerine yaptıkları ihanetler demiş. Kesinlikle katılıyorum. Bunu hemen şuraya bağlayayım. Sonra da hemen sorunun cevabına bağlayacağım. Kopangan diye burada çok güzel bir ada var. Bir 5 gün kafam attı biliyorsun. Gittim orada Hatırlıyorum. tatil yaptım. Normalde Survivor'da izlerken bu küçük küçük köpüklerin üstünde 100 metre suyun üstünde yürümek falan. Yani bunlar insanüstü varlıklar diyordum, yani nasıl yapıyorlar falan. Orada işte çok hızlı bir 4 gün geçirdim ve aynı 100 metrelik bir tekneden kıyıya çıkacağım yolu dubalı nasıl yürüyeceğim abi, yani hani dehşet veren bir şey.
kendim yürüdüğüm gibi bir de arkadaşımı da geçirdim. Bu potansiyelimin farkında değilmişim mesela yani. Ve İçine girince fark ediyor evet insan yani veya daha doğrusu hareket almak ya. Hareket almak. O noktaya geldiyse birisi, bilmiyorum olanakları, imkanları ne ölçüdedir, nasıldır onu bilemem. Ama hareket edilmeli. Potansiyeller keşfedilmeli. Benim verebileceğim tek tavsiye bu olabilir. Şahane. Şöyle devam edelim. Senin yolculuğunla başladık. Süreçle alakalı karardan bahsettik ve bu kararın aslında bir alt kademesinde bir şehir kararı da verilmesi gerekiyor. Evet. Diyelim Tayland'a karar verdik. Evet. Tayland'ı seviyoruz, tecrübe ettik, geldik, gördük, gezdik. Pattaya'dasın şu an, Evet. biz de buradayız. Peki burayı seçmenin sebebi nedir? Hiçbir sebebi yok. Sadece Pattaya ile ilgili çok video izlemiş olmam Evet. bence. Çünkü hiçbir fikrim yoktu. Ben burayı biraz daha küçük, daha yavaş falan bir yer bellemişim. Phuket'i daha hızlı mı bellemişim kendi kafamda ne bileyim yani. Özel bir şeyi yok ama yatırımımı ama iyi ki Pattaya'da yapmışım. Ben belki yarın bir gün başka bir yerde yaşamak isteyebilirim. Kuzeye gideyim diyebilirim, adaya gideyim diyebilirim. Ama buradaki gelirimin buradaki evlerden oluyor olması iyi oldu diyorum. Yani illa Pattaya değil tabii yani kim canı nereye istiyorsa İsterse orada yani. yaşayabilir kesinlikle. Benim burada denk geldi. Sizin belki burada oluşunuz. Nasip buraymış, burası oldu. Peki bu nasip burasıysa burası oldu ve buradaki yatırım sürecinden genel olarak memnun musun? Çok. Nedir, ne değildir, nasıl Şöyle paylaşırsın? söyleyeyim mesela ben Bursa'da benim param da yoktu siz süreci biliyorsunuz. Evet. Ben gelmeye karar verdiğimde patır patır 3 mülkümü arka arkaya satabilme şansım Nasip oldu. denk geldi. Allah oldu. demek ki artık hani bana git diyordu ki bu olmayacak işler oldu yani. Ne demiştin ya geldi bak benim 2 dakikada şirazemi kaydırdı bu çocuk ya. Ne Yok, sormuşsun? Pattaya'ya karar verirken burada yatırım yapmanın konusunu konuştuk, değerlendirdik. Sonra da dedim ki Hatırladım. mevcuttan memnun muyuz değil miyiz? Hatırladım. Şimdi Nedir? mesela şöyle küçük bir örnek vereyim. Bursa'da 3 milyona bir daire sattım ben. Sattığımda yeni sıfır kiracısının kirası 20.000 TL'ydi. Burada 2 milyona bir daire alıp yine 20.000 TL kira elde ettim. Evet. 1 milyon da cebimde kaldı. 800 bine de güzel sıfır bir BYD'ci kaldık mesela yani. Trafikten de bahsedeceğiz. Şu an aktif bir Bayağı, şekilde araçla kullanıyorsun. evet onu sor sonra. Tamam, soracağım. İyi ki bura dememin sebepleri oraya da bağlanıyor. Peki trafik ilginin konusu gelmişken direkt Gelmişken sorayım. konuşalım. Yani trafik hayatındaki konforun nasıl? Daha Şimdi önceki burası Türkiye'de- sağdan direksiyon, Evet. ters trafik. Benim daha önce Kıbrıs'ta 25 yıl önce bir 8 ay yaşamıştım. Orada bir kullandım okey ama 25 sene önce yani. İşte burada siz eve götürdüğünüz arabayı işte ertesi gün geldim ben biraz Şeyda'yla bir 2 tur. Tamam o Şeyda tabii bana çok inandı ki yapacaksın ben biliyorum. Neyse ertesi gün kendim çıktım. Fakat navigasyon beni bir yere soktu var ya Allah'ım ter içinde kaldım. Ama iyi de oldu, belki tecrübe ettim. bu sayede. Muhakkak Her ya ama yolda. bir o an yani gel de bana bunu anlat ter içindeyim panik atağım tuttu motorlar ilerleyemiyorum soldan hizalayamıyorum falan. Arkadaş bir korna çalsın ya. Biri bir ya falan bir şey desin ya. Abi bir tane kadıncağız oradan kibarca geçebilirsin falan. Ben mesela Türkiye'de olsaydı bu bir dayak yerdim. Ya da sonrasında küstürürdü seni trafiğe, yola belki öyle yerlere Cesaretimi girmeye. de kaybedebilirdim Kırar. aynen. Tabii. Ama burada yok yani bebek gibi herkes sakin yavaş. Biz de yavaş diyoruz iyi oluyor güzel oluyor yani. Süper. Yatırım sürecinde evin satın alınması aşaması var, karar verilmesi aşaması var. Burada yine yatırım yapacak kişileri biz Şeyda ile bu konuyla alakalı detaylı olarak bilgilendirdik. Ama senin tarafında bu süreç nasıl ilerledi? Tapuya gittik vesaire, bundan bahsediyorum. Tamam. Nasıl anlatırsın? Mesela ilk evin satışını size bıraktığım vekaletle yapmıştık. Tabii başta güven sorunlarım olmadı Kesinlikle değil. bu konuyla alakalı bir Evet, paylaşım. olmadı değil. Size de belki biraz çektirmiş de olabilirim bu ara. Yok canım, ne demek? Ama neyse işte anlaşıldım yani ben öyle düşünüyorum. İlk evi büyük bir belki risk aldım. Parayı buraya göndererek, size vekalet vererek
İlk evin satışı o şekilde olmuştu. İkinci evin satışında buradaydım. Gittik tapuya, güzelce aldık. Tam mülkiyetli olarak aldım. Kondoydu zaten. Evet, Dolayısıyla %100 mülkiyet aynen hakkı öyle ama almış bu da oldun. yanlış biliniyordu. 30 seneliğine mi senin, 20 seneliğine mi senin? Arkadaşlarım bana, hatta sen geçen gün bu konuda program da yaptın. Evet, Paylaşım bütün yaptın, detaylarıyla. pardon. Üçüncü evde zaten buradaydım artık, gelmiştim temelli. Bu şekilde gene gittik tapuyu aldık çok şükür. Süper, şahane. Günlük yaşamla alakalı Türkiye'de herkesin bir sosyal hayatı var. Senin tarafında da orada yaptığın uğraşların vardı. Tayland'daki yaşamı nasıl anlatırsın kendi tarafından? Nasıl bir hayatın var şu an? Neler yapıyorsun? Türkiye ile karşılaştırabileceğin noktalarda artı, eksi. Biri sana Tayland ve sosyal yaşam dediği vakit ne dersin? Artı ve eksisi nedir? Yani artı eksi demeyeceğim. Ben Türkiye'de son 3,5 yılım bir köyde yaşıyordum ben. Zaten sosyal hayatımı hayat. bırakmıştım. Yani bile isteye bir tercihti bu benim için. Baş başa kalmak istedim. Çok da iyi oldu. Kendimi değiştirdim, dönüştürdüm. Ama buraya geldikten sonra işte residence'da yaşamam dedim, residence'da yaşıyorum. Elektrikli araba almam dedim, elektrikli araba aldım. Yemek yapmam dedim, yemek yap. Bura beni bir değiştirdi, dönüştürdü. Kesinlikle fazla artıları var yani. Şimdi pat diye sorduğun için tek tek sayamayacağım. Yani mesela çocuklarımı aşağı indirip gelmeye üşenirim diyordum. Şimdi büyük bir eğlenceyle çıkıyorum çünkü onların mutlu olduklarını gördüm. Kesinlikle. Onların sosyalleştiklerini gördüm ve dolayısıyla ben de sosyalleşiyorum. Hiç 3,5 senedir konuşmadığım kadar insanla konuşuyorum burada ben. İletişimim var yani. Peki iletişim demişken Tayca konuşuluyor burada Evet. ve İngilizce de konuşuluyor. Evet. Bu dil ve iletişim bağlantısında senin hayatında nasıl bir etkisi var bu Benim işin? şimdi birazcık İngilizcem vardı, derdimi anlatabileceğim kadar. Ama burada Tay halkının o benim anlatabildiğim kadar bile bir şeysi yok yani. İngilizce bilmiyorlar. Anlaşılıyor ya. Mesela bir milyoncuya gitmiştik Şeyda'yla ilk villaya işte şey alacağız. Neydi onun adı? Villada. Nasıl anlatacağım dedi şimdi şey. Dur kız ben anlatacağım dedim. Kadın hemen arkadan getirdi villadayı. Aldık yani. Ya insan istesin bir şekilde anlaşır. Tabii anlaşır ama bir de coğrafyanın vermiş olduğu buradaki insanların iletişimindeki pozitiflik ya da çözüm odaklı yaklaşım, o da yani bir sonraki iletişim için aman ben uğraşmayayım, muhatap olmayayım değil de aksine deneme, daha fazla kişinin Evet. iletişime yönlendirmesini çeken bir ülke burası. Aynen öyle. Dil İngilizce ise evet İngilizce anlaşıyoruz. Tayca ise de bildiğimiz kadarıyla artık Tamam, beden el kol diliyle hareketi vesaire ise öyle anlaşabiliyoruz. yani. Çok da anlaşmak gerekiyor mu onu da bilmiyorum ya. İyiyiz, herkes iyi ya, burada herkes Kendi o ruh kadar halinde, yani. düşüncesinde konforlu. aynen öyle. Süper. Ben aslında buradaki bütün soruların üzerinden geçtim. Yani şu nedir, bu nedir gibi bir şey de sormayacağım. Tamam. Senin ekstra eklemek istediğin Tayland'da yaşam ve Tayland'da yatırımla alakalı herhangi bir konu varsa duymak isterim. Ben iyi ki yaptım diyorum. Bir de onu sormak istiyorum. Evet yani şu an bu süre içerisindeki memnuniyetin hem hayat tarafında hem yatırım tarafında Harikayım, nedir? harikayım. İyi hissediyorum. İyi ki de yaptım diyorum. Zerre kadar bir pişmanlığım da yok. Geç kalınmış bir karar diyorum. Keşke ben 5 aydır buradaysam, bu olay 2,5 yıl önce başladı bende bakmaya. 2,5 yıldır izle babam, izle baba. Tamam, bende de bardağı taşıran bir son damla oldu. Keşke daha önce yapsaydım diyorum. Ama tabii neyse boş ver. Ama her Keşke şeyin bir meşke. doğru O öyleymiş, zamanı şu vardır. anmış. İyi ki de yaptım. Biz hep şey diyoruz kendi aramızda da, biliyorsun. Sanki bir paralel evrende yaşıyoruz. Evet, mesela burada. zamanla alakalı, günlük zaman dilimiyle alakalı zaman nasıl geçtiğini çok iyi Zaman, mekan, anlayamıyoruz. bir bakıyoruz şeylerle bizim aramızda makara, mesela hayırlı haftalar. Ya pazartesi mi bu? Evet, pazartesi. İşte hayırlı ya, emin misin cuma? Pazartesiydi dün. Kavramımızı kaybettik Evet. yani. Böyle burada bir izafilik var herhalde. Ama bu da şeyle alakalı. Kişi geçirdiği süre içerisinde ne kadar memnun, keyifli ve Muhakkak, dünyası muhakkak. akışkan bir halde Tabii ki, gidiyorsa tabii zamanı ki, çok anlayamıyor. tabii Ama ki. sorumluluklar, stres, dert, o bu şu Aynen. vesaire biniyor. Bu yıl nasıl geçecek acaba diyoruz Aynen. bazen. Burada dediğim gibi
herkes yavaş, rahat, bir acele, bir hırs, bir endişe. Hani ne bileyim, böyle duygular çok şükür, bin şükür Rabbime yok yani. Dolayısıyla daha iyisin, daha endişeli değilim, daha rahatım, ne bileyim, daha iyiyim burada. Kesinlikle katılıyorum. Yani Söyle. kişinin alışkanlıkları zaman içerisinde edindiği tecrübe ve ona hayatın sunduklarıyla alakalı. Evet. Ve o kişiyi belli bir noktaya getiriyor Evet. ve iletişiminde yaptığı, işte yediği yemekte, içtiğinde vesairede karar almasına sebep veriyor. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Kişi dünyanın herhangi bir yerinde, nerede olursa olsun bir karara gidecekse, evet ben burada yaşayayım ya da buraya taşınayım, buraya gideyim, orada bir yatırım yapayım, konu ne olursa olsun bence tecrübe etmesi gerekiyor. Bir ilk adımı atması gerekiyor. Tabii. Ve ilk adım direkt ben taşınayım, hemen yatırımımı yapayım, orada evimi kurayım deyip en azından bir tatil yolculuğu ama bakış Aynen, açısını ben tabii. burada yaşayabilir miyim tecrübeleri ve deneyimlerini de götürdüğünde Tayland'da yaşamayı, buraya yatırım yapmayı ya da hayatına burada devam etmeyi senin gibi, bizim gibi karar verebilir. Bu noktada ben Tayland'ın oldukça pozitif ve özellikle sıcak havayı seven insanlar için, ben sıcak beni basar daralırım modunda olanlar için belki belli bir dönem yaşayabileceği bir ülke. Hem yemekleri olsun, Ama hemen hem şu sosyal araya hayatları. girmem gerek. Ben de öyle biriydim. Ben Bodrum'da işte yaşadım 3,5 yıl. Sıcak benim için iyi değil yani. Ben anksiyeteleri tutan, bayılacak gibi olan biriyim yani. Ama buranın sıcağı da öyle değil kardeşim. Farklı faktörler de belki sıcağı o kadar Belki önemli de değil hale evet, artık getiriyor. önemsizleştiriyor ya da fark mı etmiyorum artık, hani o kadar mı büyülendim bilmiyorum yani. Sıcağı da benim için bir sorun değil. İşte oturuyoruz, klimamız açık. Evet, gayet Dışarıdaysa da ne bileyim, kesinlikle. her yerde var serinleticiler, bilmem neler yani. Birisi benim söyleyeceğim şey şu abi. Yapmak isteyen kalkacak, hareket edecek. Kesinlikle. Dediğin gibi Her konuda aslında. hayatta. Aynen. Git bak ve risk almak gerek abi. Biraz risk alınacak. Ama yani buraya gelip burada yaşama riski için 2 haftalık ya da 3 haftalık bir tatil çok büyük de bir risk değil aslında. Tabii, hayır. Yani Ben ilk adım bu atmak için, evet. Yani ya da ilk işte ben parayı verip Tabii o bir evet. şeyi, neydi adı, vekaleti bu bir riskti yani. Ama risk, ama biz de sonuçta kurumsal bir firmayız burada ve Ama yerimiz, bırak, adresimiz belli, ne olduğumuz. siz ama ben düşünsene, Ama ben kişisel olarak her şeyden şeyi düşünür insan. Türkiye'den Kesinlikle gelmişim. katılıyorum. Tayland'da, Pattaya'da yani tamamen teslim oluyorum yani. Bu Evet. bir risk yani. Evet. Allah yüzüme baktı, sizinle karşılaştım. Biz de seninle karşılaştık. keza. Çok da iyi olduk diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yapmak isteyen kalksın yapsın abi. O kadar diyebilirim. Harekete geçmek lazım. Hayatta her Bu yani. zaman ne yapabiliriz? Konfor Hareket etmek alanlarından lazım. çıkmalıyız. Konfor alanlarında kalan, aman düzenin bozulmaz ama kalıyorsun orada yani. Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım çok şükür. Bu yaşta yapamam dediğim bir şeydi. İyi ki de kalktım, iyi ki de yaptım yani. Tabii. Değişim hayatın kendisinde. Öyle. Her gün bir şeyler değişiyor. Değişmeyen Ama tek daha şey büyük değişim. bir değişim istiyorsak Evet. hareket etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Test etmek, görmek gerekiyor. Baktığında da çok büyük hareketler de değil. Yine Evet. imkan varsa diyorum. Bir uçuş biletini alıyorsun işte 20 gün. Evet tamam, ben zaten buraya gelen gidemiyor ki. Genelde öyle oluyor. buraya- Evet. Bizim buraya- öyle başladı. Tayland'a sürecimiz. gelmenin en kötü yanı geri dönememek diyor herkes. Herkes aynı şeyi söylüyor yani. Onun için Peki Türkiye'de özlediğin bir şey var mı? Geri dönememek diyoruz mesela. Benim dönmeme, atıyorum Türkiye'de kumpir yemeyi çok özledim falan gibi bir şey var mı? bir siyah zeytin, o da Allah'ın izniyle arkadaşımız Gelecek geliyor, ya. getirecek bize. Biri gelir gene getirir, veya da getirmez, veya da artık siyah zeytin yemeyeceğizdir yani. Nedir ya? Zeytin mi, Tayland mı desem hangisini seçersin? Tayland. Tayland. Abla çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Bugün bizi ağırladın burada. Her Konuştuk. zaman. Çok da keyifli bir sohbet İyi, oldu sevindim, bence. çok güzel. İnşallah birileri de feyz alır. Birileri ya ben de yapabilirim der. Çünkü ben dediğim gibi bir 55 yaşında, yaşım 55, artık geç kaldım yok falan dediğim anda ben de 55 yaşında bir hanımı izlemiştim. O da esmiş, yürümüş, gitmiş. O bana mesela feyz olmuştu. O yapmış, ben de yaparım. Ve tek başıma geldim. Kesinlikle. Yani şu an siz deseniz ki ya biz artık Türkiye'ye dönüyoruz. Ben burada yapayalnızım. Ama bu beni korkutmuyor, biliyor musun? Ama yalnızlığın kişide
oluşturabilmesi için bilmiyorum, farklı etkenler olması lazım. Güvenli misin? Güvenlisin. Hayatınla alakalı beklentilerini kendi dünyanda karşılayabiliyor Ama musun? mesela Karşılayabiliyorsun. eski Bunun dışında- Gülşah işte başıma bir şey gelse kim bana yardım eder Evet, bunlar hep hayatın diyebilirdi gerçekleri. belki, ama o eski Gülşah. Şu anki yani benim burada olma haddini artık bulmuş Gülşah artık korkmuyor evelallah. Çünkü çevremde 100 kişi de olsa kimsenin bana yardım etmediği anlar oldu. Doğrudur, kesinlikle. Yani bu zaten 1,5 yıl önce zona oldum ve bir arkadaşım yoktu yanımda. Ve o bana dedirtir ki Allah, her yerde yapabilirsin. Madem sen burada da kendin ayaklarınla kimsenin yardımı olmadı. 100 kişi vardı, kimse yardım etmedi. Bir çığlık attım yardım edin diye. Yürü dedim ya, sen her yerde yaşarsın evelallah. Zaten kimse yok. Yukarıdaki yanında olsun, tamam ya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. World of Condos'un sunduğu, bu kameraya bakıyorum, World of Condos'un sunduğu Tayland'da yaşam ve yatırım programının sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. Bay bay.